Mülakatta sorulan sorular ve ayrıntılı cevap değerlendirmeleriyle birlikte videomuza devam ediyoruz. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Çoğumuzun hoşlanmadığı ve artık çok klişe gelen bir soru. Ülkenin bulunduğu şartlar, sürekli değişen bir ilgi alanı, yükselen sektörün sürekli farklılaşmasından dolayı kariyer planlamanızı yaparken tutarlı bir öngörüde bulunmak 5 yıl için çok uzun bir süre. Kabul. Sorunun sorulma maksadı, kariyer hedefiniz şirketin yıllık planına uyuyor mu? Bunu değerlendirmek. İdeal cevap taslağına bir bakacak olursak, gerçeği söylemek gerekirse insan kaynakları profesyoneli ya da şirket yetkilisi bir adayı işe alırken onca aday arasından özgüveni yüksek, tutkulu bir şekilde hareket eden, stratejik kararlar verebilen, hayat planı dahilinde yaşayabilen bir adayı almaktan yanıdır. Dolayısıyla görüşmeye gitmeden önce lütfen kariyer planlamanızı yapmış olun. Ve ayrıyeten bu hedef doğrultusunda nasıl yol alacağınıza dair istasyonları da belirlemiş olun. Sertifikalar, kurslar, özel dersler gibi. Örnek cevapta, bilgisayar mühendisi olarak başarılı projelerle dolu bir kariyer hayatına sahip olmak istiyorum. Sizinle birlikte geliştirecek olduğum projelerde teoride öğrenmiş olduğum farklı yazılım dillerinde projeler geliştirerek bu konunun gerektirdiği sertifikaları da alarak takımıma ve şirketime kapsamlı bir şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Yeri geldiğinde bir projeyi baştan sona yürütmek için sürekli gelişen teknolojilere ayak uydurabilecek uygulama bilgisine sahip bir ekip lideri olmak istiyorum denilebilir. Hayalinizdeki iş nedir? Hayalini kurduğunuz iş ile şu an başvurduğunuz iş ya da pozisyonun geliştireceği adımların muhakkak ki paralel doğrultuda ilerlemesi gerekiyor. Hayalperest bir tavır şu an için hiç hoş karşılanmaz. Dolayısıyla hayatınızı belli bir hedef doğrultusunda, düzen ve program dahilinde sürdürdüğünüzü cümlelerinize yansıtabilmelisiniz. Örnek cevapta, sizin gibi insan değer veren projeler üreten bir firma bünyesinde ekip arkadaşlarımla beraber geliştirdiğim yararlı projelerimin geniş kitleler tarafından kullanılır olması diyebilirsiniz. Bireysel mi, takım oyuncusu musunuz? Bazı roller takım oyuncusu olmayı gerektirirken bazı roller için ise bireysel yürütmeniz gerektiğinden dolayı yüksek liderlik özelliğinizin olması beklenir. İdeal cevap taslağına bakacak olursak, İki özellik de bulunuyorsa sizde muhakkak ki başvurduğunuz pozisyona uygun tasarlamalısınız cümlenizi. Örnek cevabı bir bakalım. Şu ana kadar genellikle takım arkadaşlarımla projeler geliştirdim. Bu şekilde bitirmiş olduğum 3 başarılı proje vardı. Ama yeri geldiğinde de inisiyatif alıp takımı liderlik etme gibi özelliklerimin olmasından dolayı başarılı bir şekilde sonuçlandırdığım projelerde yer almaktadır. Şu an görüştüğünüz farklı firmalar var mı? Bu soruya vereceğiniz cevabı 3 önemli kriterde değerlendiriyoruz. Bunlar sadece para kazanmak için her işe başvuruyor musunuz? Gerçekten bu pozisyonu isteyip ona göre mi başvurdunuz? Kariyer hayatınızı bilinçli bir şekilde mi ilerletiyorsunuz? Bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şunu hatırlatmak isterim ki hiçbir özel soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Sadece sektörel bilgi vermeniz kafi. Ve sonrasında da odağı değiştirip bu firma benim önceliğim ve bu firmada çalışmak istiyorum diye cümleyi bitirebilirsiniz. Örnek cevaba bir bakalım. Şu an 2 firmayla daha görüşüyorum. İkisinde de 2. aşamadayım ve sizden gelecek cevabı önemsiyorum deyip cümleyi tamamlayabilirsiniz. Ya da görüştüğüm pozisyonlar yine aynı sektörde, uzmanlık alanımla alakalıydı. Ama dediğim gibi sizinle çalışmak benim önceliğim deyip cevabı doygun bir şekilde verebilirsiniz. İşe ne zaman başlayabilirsiniz? Bu soru aslında sizin en son çalıştığınız işten ayrılırken ki çalışmak zorunda olduğunuz zaman dilimini hesaplayıp ona göre işe alım sürecine yön vermemiz gerektiği için önemli bir sorudur. İdeal cevap taslağına bir bakalım. Bu soruya cevap verirken yıllık izinlerinizi, ihbar sürenizi lütfen hesaplayıp net bir şekilde dönüş yapın. Çünkü sonradan değiştirmek hoş karşılanmayabilir ve ayrıyeten görev devri yapmak çok önemlidir biliyorsunuz bir işten ayrılırken. Görev devri sürecini hesaplayıp ona göre net bir tarih söylemeniz de aslında sizin yüksek sorumluluk bilinci olduğunuzu gösterecektir. Dolayısıyla önem arz eder. Ve ayrıyeten son bir hatırlatma yapmak istiyorum bu konuyla alakalı. Bir önceki iş yerinizden almış olduğunuz başarı bursu olabilir ya da daha önceden almış olduğunuz tatil olabilir. Bunları da bir gözden geçirin ve bu sırada söyleyin. Şu tarihler arasında önceden belirlenmiş olan bir planımdan dolayı burada olamayacağım. Bunu da burada belirtmek isterim demeniz o zaman için uygun bir açıklamadır.
Örnek cevaba bir bakalım. Şu an çalıştığım iş yerinde 15 gün süreyle görevimi devretmem gerekiyor. Bu nedenden dolayı 15 gün sonra işe başlayacağımı belirtmek isterim. Bu arada bir önceki iş yerinden 2 günlük bir eğitim bursu almıştım. Dolayısıyla şu tarihler arasında burada olamayacağımı üzülerek belirtmek isterim gibi. En zayıf yönünüz nedir? Yeni mezunsanız ve stajdan sonra herhangi bir deneyiminiz yoksa muhakkak ki sizin kendinizin farkında olmanız ve eksik yönünüzü bilmeniz ve buna göre yol almaya başlamış olmanız beklenir. Dolayısıyla bu sorunun sorulma maksadı da budur. Kendinizin farkında mısınız? Eksik yönleriniz nelerdir? Bunun için şu an ne yapıyorsunuz? Bir örnek cevaba bir bakalım. İçine kapanık bir halim olduğu söylenir. Bu şu ana kadar aslında ben tek başımayken yaratıcı olma özelliğimi beslemişti. Ama dışarıdan da algıya baktığım zaman içine kapanık görüntüm hoşuma gitmiyordu. Bundan dolayı bir network grubuna dahil oldum. Bu grubun şu anda başkan yardımcılığını üstleniyorum. Bunun yanı sıra şu anda kendime katmış olduğum network ile birlikte güçlü özelliklerin bölümüne bu durumumu taşımış oldum diyebilirsiniz. Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Mülakat sırasında söylemiş olduğunuz yanlış örnekleri vererek burada akıl bulanıklığı yaratmak istemiyorum ve bunları yapmayın demek istemiyorum. Bu soruyu sorma maksadımızı ben de söyleyeyim size. Bir empati kurun bizimle. Arkadaşlar işe alım profesyonelleri işe alım yaptıktan sonra o süreci bir düşünecek olursak işten çıkarma, işe alım, eğitim, oryantasyon, performans değerlendirme gibi daha da komplike bir süreci yönettiğimiz için bu süreçte maddi manevi bir emek harcıyoruz. Dolayısıyla siz işe girdikten hemen sonra işten çıkmak istediğiniz zaman bu tamamen bize kayıp olarak geri dönüyor. Biz bunu engellemek maksatlı gerçekten bu işi isteyen, azimle, çabayla, işinde tutunmak isteyen kişilerle devam etmek istiyoruz. Bu nedenden dolayı bu soruyla da şirketi ne kadar çok istediğinizi belirtmenizi istiyoruz. Gerçekten hedefiniz bu şirkette çalışmak mı? İdeal cevap taslağına bir bakalım. Karşı tarafı tam olarak etkilemek istiyorsanız kesinlikle tüm odağınız bu firma olmalı. Bu firmada çalışmak sizin için neden cazip ve bunlara odaklanmalısınız. Ve bunların içeriğindeki cevapları merak ediyoruz aslında biz de tam olarak. İşte çalışana verdiği değer, ödüllerimi, çalışma şartlarım, çalışma şekillerimi, yan haklarımı neler? Tam olarak bu içeriklerden bahsediyorum. Bu sizi ne ölçüde ve ne derece etkiliyor? Yani heyecanınızı mı, ortak nokta geliştirmenizi mi, önem verdiğiniz değerlerde buluşmak mı, verimli olmak mı nedir bu içerik? Bunu merak ediyoruz. Ve siz firmaya neler katabilirsiniz? Çalışma azminiz mi artar? Neler katabilirsiniz? Tam olarak bunları maddelendirebilirsiniz aslında. Bir örnek cevaba da bakalım. Birden çok neden arasında bir tanesini seçmek gerekirse bu firma Great Place to Work ödülünü kazanmış bir firma. Çalışana verdiği değer ve projeleriyle çalışılabilecek en iyi yer ödülünü kazanmış olduğu için insana değer projeleriyle öncü olmuş bir firma. Bu nedenden dolayı önemsiyorum. Değerleri nasıl yöneteceğinizi biliyorsunuz ve yöneticilerinizin bir lider tavrında olması beni çok etkiliyor. Bu çalışan bütünün bir parçası olma fikri de beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla sizin şirket sayfanızı uzun zamandan beri takip ediyordum zaten. Hemen ilan çıkınca da başvurmak istedim. Bu firmada her gün yüksek bir motivasyonla çalışacağımdan eminim. Sağlamış olduğunuz keyifli bir çalışma ortamı var. Muhakkak ki bu da yaratıcılığımı besleyecektir ve ben de bunu projelerime yansıyacağından eminim. Neden sizi tercih etmeliyiz? Burada sizi diğer adaylardan farklı kılan özellikleri öğrenmek istiyoruz aslında. Ayrıcalıklı bir cevap gerektirir. Bu cevabı verebilmek için iş ilanındaki o pozisyonda istenen profil tam olarak anlamanız gerekiyor. Ama bazı ilanlar çok basma kalıp ifadelerle çıkıyor. Dolayısıyla eğer böyle bir ilanla karşılaşacak olursanız da siz davet eden kişiye bu soruları sorabilirsiniz. Ya da LinkedIn'deki orada çalışan kişilerin profiline ulaşıp o şekilde iletişimle bu bilgileri alabilirsiniz. Bu bilgiler önemli. Bu alanda sizi diğer başvuran adaylardan farklı kılan özelliklerinizle var olmanız gerekiyor. Soruyu bu şekilde cevaplandırmanız gerekiyor aslında. Bunlar neler olabilir? Yurt dışı deneyiminiz, eğitimleriniz, burslarınız, dil eğitiminiz, almış olduğunuz sorumluluklar, geliştirmiş olduğunuz projeler, ödüller, burslar gibi çeşitlendirilebilir bu. Başvurduğunuz pozisyon için
önceden geliştirmiş olduğunuz, eksikliğini düşündüğünüz ve bu şekilde geliştirmiş olduğunuz projeler olabilir. Bunları da ifade edebilirsiniz mülakat sırasında. Buna entegre edebileceğiniz herhangi bir proje varsa, o proje sonucunda almış olduğunuz herhangi bir olumlu dönüş varsa bunları da mülakat sırasında lütfen dile getirmekten kaçınmayın. Bunlar sizin için artı puan olacak. Örnek cevaba da bir bakalım. Gelmeden önce araştırdığım ve sizden öğrendiğim bilgilere göre gerekirse bir projeyi baştan sona yürütebilecek bir özgüvene, kriz yönetim başarısına, sorumluluk bilincine, sonuç odaklı yaklaşım tavrına sahip bir yazılım uzmanı arıyorsunuz. Ben de yaklaşık 3 projenin yazılımı üstlendiğim 2 yıllık bir deneyime sahibim. Proje sahiplerinden de gerek temiz kod yazmak üzerine, gerek almış olduğum sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmek üzerine, gerekse hızlı teknolojik gelişimin her kademesine ayak uydurmak gibi bir yetkinliğim üzerine olumlu dönüşler aldım. Çalıştığım pozisyonda başarımdan dolayı motivasyon yönelik ödüller ve burslar kazanmışlığım da vardır. Bu firma çatısı altında da yapacağım çalışmalarla sizlere bu konularda katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Hobileriniz nelerdir? Burada sosyal becerilerinize fark yaratma özelliğiniz ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla normal herkesin söylediği cümlelerden uzak durmanız gerekmektedir. Sizin beslendiğiniz kanalların ve disiplinlerin farklılığı sizin farklı bakış açısına sahip olduğunuz gerçeğini ortaya çıkaracaktır. Ve şirketin eğer hobi kulüpleri varsa bunlar tarafından da değerlendirileceksiniz. Ve bu nedenle bir tek alana bağlanıp kalmamanızı tavsiye ederim. Örnek cevaba bir bakalım. Konum ile ilgili yayınları ve son teknolojileri takip etmenin yanında Fütüristler Kulübü'ne ve Fotoğrafçılık Kulübü'ne aktif üyeliklerim bulunmaktadır diyebilirim. Maaş beklentiniz nedir? Burada kendi bilgi becerilerinizin ne kadar farkındasınız, piyasa şartlarından haberdar mısınız ve ne kadar ücret bekliyorsunuz sorularına cevap ararız. İdeal cevap taslağı ise bir hatırlatmayla başlasın. Arkadaşlar, bizim size atacak olduğumuz adımları engellemeyin. Dolayısıyla normal piyasa şartlarından yüksek bir ücret söyleyecek olursanız da tabii ki özgürsünüz. Böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Bu firma benim önceliğim, bu fiyatta esneyebilirim demenizi tasvip ederim. Bir de örnek cevaba bakalım. Şu anki yaşam şartlarımı devam ettirebilmem için minimum şu kadar ücret beklentim var diyerek bu firma benim önceliğim, bu noktada esneyebilirim demenizi öneririm. Önceki işinizden neden ayrıldınız? Burada sizin vereceğiniz her bir cevabın olumlu, güvenilir, net, tutarlı olması beklenir. Bu işe hazır olup olmadığınız sorgulanır. Unutmayın, gerçek düşüncelerinizi ve durumu anlatıyor olmanız geçmişle hesabınızı kapatmış ve yeni işe hazır olduğunuzu gösterir. Cevap verirken son aşamada vereceğiniz isimlerle referans kontrolü yapacağımızı unutmayın. Dolayısıyla proje sahibinize ya da raporlama vereceğiniz kişiye dair olumsuz herhangi bir ifade kullanmayın. Ayrıca verilecek cevaplar arasında başta verilecek sözler tutulmadı gibi böyle geçerli bir neden de söyleyebilirsiniz. Eğer kendinize ayrıldıysanız da yine neden belirterek, işte bu master, yurt dışı da yaşamak, evlilik, askerlik görevi gibi birçok neden olabilir. Bunları belirterek samimi olarak anlatabilmelisiniz. Güzel bir ekipti, ayrılmak zor oldu, görev devrini yaptım, başarıyla görevlerimi tamamladım ve sonrasında oradan ayrıldım. Ayrılırken onların zor durumda kalmaması için görev devrini tam anlamıyla gerçekleştirdim. Dinlenmeye yeterince zamanım oldu. Şimdi de bütün alacağım sorumluluklara hazırım ve buna odaklanacağım diyebilirsiniz. Farklı şartlar için örnek cevaplara bir bakalım. Evlendikten sonra lokasyon olarak farklı bir yerde ikamet ettiğim için değişen şartlar beni zorlayacaktı. Şirket lokasyon değişikliğine karar verdiğinde benimle çalışmak için teklifte bulundu. Ama bu durum benim şartlarımı zorlayacağı ve gidiş gelişte beni çok yıpratacağı için maalesef kabul edemedim. Çok güzel bir ekipten ayrılmak zor oldu. Bu süreçte gerekli görev devrini tamamladım ve sonrasında da yollarımız ayrıldı. Geçen sürede kendi isteklerim ve hedeflerim konusunda daha çok düşünmeye vaktim oldu ve sizinle çalışmak istediğime karar verdim. Bu pozisyona ve gerektirdiği sorumluluklara hazırım.
Lokasyon değişikliği ya da bölüm kapatma gibi nedenlerden dolayı işten çıkarıldıysanız mevcut durumu anlatıp bana yeni durumla ilgili bir teklifte bulundular. Bu şartlar beni zorlayacağı için maalesef kabul edemedim ve görev devrini yaparak işten ayrıldım diyebilirsiniz. Konuyu hemen başvurduğunuz pozisyona yönelik tutkunuza getirip bu şekilde konuyu değiştirebilirsiniz. Sizin herhangi bir sorunuz var mı? Olmaz mı? Aslında ne kadar çok sorunuz var, merak ettiğiniz, gerçekten aydınlığa kavuşması gereken bir sürü soru var aklınızda. Ama maalesef ki yanlış anlaşılır mıyım, acaba benim hakkımda ne düşünürler, pot kırar mıyım gibi düşünmekten yöneltemiyorsunuz. Eğer firmayla ve pozisyonla ilgileniyorsanız soru sorarsınız diye düşünüyoruz biz de. Dolayısıyla lütfen aklınızdaki soruları sorun. Mesela bunlar neler olabilir? Buradaki başarı performans değerlendirilmesi nasıldır? Departman hakkında bilgi alabilir miyim? Mevcut bir kadroya mı giriyorum yoksa yeni bir kadro açıyorsunuz, buraya mı yerleşeceğim? Görev tanımım belli mi? İşe alım sürecini nasıl yöneteceksiniz? Bana sonra dönüş yapacak mısınız? Şirketinizin sunduğu yan haklar nelerdir? Çalışma gün ve saatleri nelerdir? Seçeceğiniz aday ne zaman başlayacak? Eğitim ve kariyer imkanlarınız nelerdir gibi sorular ve bunları çeşitlendirebilirsiniz tabii ki. Sorulabilir. Şimdi hazırsanız gerçekten o işe almamanız için hiçbir sebep yok. Bol şans.